Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayısı pestili tarifimi paylaşmak istiyorum. Daha önce erik pestili de hazırlamıştım. İnanılmaz lezzetli oluyorlar. Mutlaka denemelisiniz. Sizler de evinizde kolayca verdiğim bu tarifle pestiller yapabilirsiniz. Tarifimiz için 1 kilo kayısı kullanıyorum. Kayısıları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartıyorum. Bu pestili verdiğim bu tarifle isterseniz şeftali, isterseniz erikle, isterseniz de kayısıyla yapabilirsiniz. İkiye böldüğüm kayısıları tencereye aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı su ekledim. Ocağı aldım. Ocağı açtım. Kısık ateşte yavaş yavaş kayısılar sulanıp iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Çok az su ekledim ki dibine tutmasın. İyice kayısılar yumuşadı. Ocağın altını kapatıp artık süzüyorum. Bir tencerenin üzerine süzgeci aldım. Böyle iri delikli süzgeç kullanırsanız daha kolay süzebilirsiniz. Sıcak olduğu için kaşıkla süzüyorum. Biraz soğuduktan sonra elimle süzdüm. Elinizde çok rahat bir şekilde bütün posasını çıkartabilirsiniz. Bakın böyle sadece kabukları kalana kadar bütün posasını çıkarttım. Süzgecin altında kalanları da aldım. Yarım yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Çok az suyla açtım nişastayı. Nişasta kullanmayabilirsiniz ama nişasta pestilinizin daha yumuşak olmasını sağladığı için ben biraz da olsa kullanıyorum. Ocağa aldım. Dibine tutmaması için ara sıra karıştırıyorum. Bir 10 dakika kaynatıyorum. Bu kaynatma işlemi çok önemli. Bu kaynatma işlemini mutlaka güzelce yapın. Bu pestilimizin küflenmesini önleyecek. Bir tepsiye yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıttan çıkartması pestili çok kolay oluyor. Tepsiye yapışabiliyor ama yağlı kağıttan çok kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. O yüzden yağlı kağıt üzerine döküyorum. Hazırladığım bütün pestili tepsiye döktüm. Tepsiye yayıyorum. Her tarafı eşit olacak şekilde kaşıkla üzerine düzeltiyorum. Pestili ben balkonda güneş gören bir yerde kuruttum. Balkonumda kuruttum ama sizlerin balkonu yoksa evinizde de kurutabilirsiniz. Ama mutlaka pencereniz açık olsun ve güneş gören bir yer olsun. Aksi takdirde pestiliniz küflenebilir. Eğer mümkünse güneş gören bir yerde kurutun. Kuruyup kurumadığını anlamak için kenarından bakın bu şekilde kaldırıp bakabilirsiniz. Eğer kolayca bu şekilde açılıyorsa kurumuş demektir. Benim pestilim yaklaşık 3 günde kurudu. Artık pestili kesiyorum. Yağlı kağıttan kestikten sonra çıkartacağım. 2-3 parmak genişliğinde kesiyorum. Daha önce hazırladığım erik pestilinde farklı sarma şekilleri göstermiştim. Burada sadece tek çeşit hazırlayacağım. Rulo şeklinde saracağım. Eğer isterseniz erik pestili videomu izleyerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Erik pestili tarifimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi yağlı kağıdı arkasından çekerek kolayca çıkardım. Kenarında kalan yağlı kağıtları da alıyorum. Bunları mutlaka alın. Bakın kenarında kalmış mı? Bazen kalıyor, bazen kalmıyor. İkiye katlayıp kesiyorum. Hazırladığım pestilleri ikiye bölüyorum. Çok kalın olmasını istemiyorum çünkü. O yüzden ikiye bölerek hazırlıyorum. İçine ceviz koyacağım. İsterseniz sade olarak da sarabilirsiniz.
ama cevizli muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin derim. İçine ceviz koydum, sardım. Bakın bu şekilde hazırlıyorum. Tekrar göstereyim, içine 2 parça ceviz koydum. Rulo şeklinde sarıyorum. Dediğim gibi isterseniz sade de bırakabilirsiniz veya farklı sarma şekillerini erik pestili videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. Tüm pestilleri hazırladım. Bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Yazdan hazırlayıp bol bol kışın da tüketebilirsiniz. Bakın erik pestili hazırlamıştım. Muska şeklinde, üçgen şekilde sardıklarım. Hepsi inanılmaz lezzetli oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibe almayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.